Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Hobi olarak değil de bunu meslek olarak yapmayı düşünseydiniz, savaş fotoğrafçısı olmak ister miydiniz? Bu filmi izledikten sonra eminim karar vermeden önce birkaç kez düşüneceksiniz. Gerçi günümüzde gelişen teknoloji sayesinde o fotoğrafları yakalamak o kadar riskli olmasa gerek. Fotoğrafçılığı meslek edinmiş biri olarak bu filmi izlediğimde çok etkilendiğim ve savaş foto muhabirlerinin bir kare fotoğrafı yakalayabilmek uğruna ne kadar tehlikeli bir yol izlediklerini anlatan müthiş bir belgesel film. The Bang Bang Club, savaş fotoğrafçıları. 1990 ve 94 yılları arasında Güney Afrika'da yaşanan savaşın, şiddetin, ırkçılığın, vahşice katliamların zirve yaptığı bir dönemde o bölgede görev yapan savaş fotoğrafçıları Greg Marinovich, Joe Silva, Kevin Carter ve Ken Osterbrook'un yaşadıkları zorlu mücadeleyi anlatıyor. Film, Güney Afrika'nın isyan mahallesi olan Soweto bölgesinde geçiyor. Güney Afrika hükümeti Mandela'nın ANC adlı partisine ve destekçilerine karşı gizli bir savaş başlatarak Inkatha Özgürlük Partisi ve Zulularla müttefik oluşturur. Inkatha Özgürlük Partisi ve ANC arasında kanlı bir savaş başlar. Bu süreçte binlerce insan hayatını kaybeder ama savaştan da vazgeçmezler. 4 fotoğrafçı arkadaş savaşın tüm kanlı yüzünü, şiddetini, ayrımcılık rejiminin yarattığı katliamların her karesini zorlu koşullara rağmen fotoğraflayarak halka ve tüm dünyaya duyurmaya çalışırlar. Bu çalışma esnasında hayati riskleri göze alırlar. Şiddet içeren görüntülerin üzerlerinde yarattığı psikolojik travma ise işin cabası. 4 fotoğrafçıdan biri olan Kevin Carter madde bağımlısı. Çektiği bir fotoğraf tüm dünyada tanınmasına sebep olur ve yine bu fotoğraf sayesinde hayatı son bulur. Hatırlarsınız, bu kare hepimizin hafızalarında yer etmiştir. Birleşmiş Milletler yardım kampına ulaşmaya çalışan küçücük bir kız çocuğunun ölümünü bekleyen akbaba fotoğrafı. Kevin Carter bir görev için gittiği Sudan'da Birleşmiş Milletler kampının dışına gezmeye çıkar ve bu kız çocuğuyla karşılaşır. Fotoğraflamak için pozisyon aldığında kadraja bir de akbabanın girdiğini görür ve akbabayı ürkütmemek için sessizce fotoğrafı çeker. Fotoğraf 2 hafta sonra New York Times'ta yayınlanır ve tüm dünyada yankılanır. Kevin Carter bu fotoğraf sayesinde bir günde dünyanın tanıdığı bir fotoğrafçı haline gelir. Bir yıl sonra bu fotoğraf Pulitzer ödülü alır. Basının ilgi odağı olur ve bir gün basın toplantısında fotoğrafı çektikten sonra çocuğun durumunun ne olduğu, onu kurtarmak için yardım edip etmediği ve şu anda o çocuğun hayatta olup olmadığı sorulur. Üzerinde oluşturulan vicdani ve psikolojik baskı kendisini depresyona sürükler. Görevinin fotoğrafı çekmek olduğunu ve bölgede var olan salgın hastalıklar nedeniyle kimseye temas edilmemesi gerektiğini söylese de suçlamalardan kurtulamaz. Arabasının egzozunu içeriye vererek intihar eder. Greg Marinovich bir gün ANC'ler tarafından Zulu Inkatha destekçisi bir adamın öldürülmesi ve yakılmasını fotoğraflar. Hayatının en zor anını yaşamıştır. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra polisler tarafından sorguya çekilmek için aranmaktadır. Polise ifade vermemek için bir süreliğine ortadan kaybolur ve Pulitzer ödülünü kazandığı fotoğraf olur. Bu ödülden sonra ortaya çıkar. Greg, gözü kara ve hayatını riske atmaktan çekinmeyen bir fotoğrafçı olarak karşımıza çıkar. Marinovich, Güney Afrika ve Afganistan'daki çatışmaları ele alırken 4 kez vurularak yaralanır. Ken Osterbrook da Güney Afrika'nın en iyi savaş fotoğrafçılarından biri. Güney Afrika'daki 94 seçimlerinden 10 gün önce Tokoza kasabasındaki barış güçleri tarafından vurularak öldürülür. Joe Silva da diğer gruptaki arkadaşları gibi Güney Afrika'nın en iyi savaş fotoğrafçılarından bir tanesidir.
The Bank Bank Club üyesi olan bu 4 fotoğrafçı, Güney Afrika'da yaşanan savaşın dehşetini, şiddetini, ırksal ayrımcılığı, savaşın getirdiği açlık, yoksulluk ve sefaletin her detayını dünyaya duyurmuşlardır. Hayatlarını riske atarak, tüm psikolojik şiddetlere maruz kalarak savaş fotoğrafçılığının ne kadar zor bir meslek olduğunu başarılı bir şekilde sergilemişlerdir. Son dönemde izlediğim ve beni en çok etkileyen filmlerden biriydi. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Savaş fotoğrafçılığını merak ediyorsanız bu belgesel tadındaki filmi izlemenizi tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanalımızı takipte kalın. Hoşça kalın.